Herkese merhaba. Bugün hep birlikte Vatikan'ın tam kalbine yerleştirilmiş bir saatli bombanın çok eski bir kardeşliğin ve tarihin en büyük gizemlerinden birinin izini süreceğiz. Evet, Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar romanının o karmaşık şifrelerini tek tek açığa çıkarıyoruz. Ve her şey ama her şey bu cümleyle başlıyor. Düşünün, İsviçre'deki en güvenli, en korunaklı laboratuvarda korkunç bir cinayet işleniyor. Ama asıl şok edici olan kurbanın göğsüne dağlanmış o sembol. Hani var olması imkansız denilen o sembol ya. İşte tam bu noktada sahneye o tanıdık isim çıkıyor. Harvardlı simge bilim profesörü Robert Langdon. Gecenin bir yarısı bir faks alıyor ve o fakstaki görüntüyle sadece uykusu bölünmüyor, bildiği tüm tarih teorileri adeta yerle bir oluyor. Çünkü karşısındaki sembol, o meşhur Illuminati damgası, yüzyıllar önce tarihe karıştığı sanılan bir hayaletin işareti. Ama o sembol, inanın bana, sadece bir başlangıç. Asıl büyük tehdit, dünyanın en gelişmiş bilim laboratuvarı olan CERN'den çalınan bir şeyde gizli. Evet, çalınan şey öyle bildiğiniz silahlardan değil, karşımızda antimadde var. Kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gelebilir değil mi? Ama hayır, antimadde sende gerçekten de üretilen ve evrende bildiğimiz en güçlü enerji kaynağı olan bir madde. Şimdi tehdidin büyüklüğünü daha iyi anlamak için şu karşılaştırmaya bir göz atalım. Bakın, nükleer füzyon enerjinin sadece %1,5'unu açığa çıkarabiliyor. Antimadde ise maddeyle birleştiğinde verimlilik tam olarak %100. Yani bu nükleer bombayı yanında adeta bir maytap gibi bırakacak bir güç demek. Ve işin en korkutucu yanı ne biliyor musunuz? Çalınan miktar sadece ama sadece 1 gram. Ama o küçücük 1 gram, Hiroşima'yı yerle bir eden bombayla birebir aynı güce sahip. Tam 20 kilotonluk bir yıkım potansiyelinden bahsediyoruz. Ve bu saatli bomba şu an Vatikan'ın tam kalbinde bir yerlerde tik-taklarını sayıyor. Illuminati sadece bir kıyamet silahı çalmakla da kalmamış anlaşılan, aynı zamanda Roma'nın dört bir yanına gizledikleri o kadim bulmacayı yeniden hayata geçirerek adeta dünyaya meydan okuyorlar. Robert Langdon'ın bombayı zamanında bulabilmesi içinse tek bir şansı var. Yüzyıllardır sadece bir efsane olduğu düşünülen aydınlanma yolunu takip etmek. Nedir bu yol? Aslında Illuminati'ye katılmak isteyen adayları sınamak için tasarlanmış, Roma'nın derinliklerine gizlenmiş, şifrelerle dolu bir tür harita. Bu haritanın anahtarı da işte bu sembolde saklı. Illuminati elması. 4 temel elementi, yani toprak, hava, ateş ve suyu temsil ediyor. Ama işin en büyük ironisi ne biliyor musunuz? Bu bilim sunakları, bilime adeta savaş açmış olan kilisenin en kutsal, en dokunulmaz mekanlarının içine gizlenmiş. Bu yolun asıl dehası da tam olarak kamuflajında yatıyor. İşaretler, kimsenin şüphelenmeyeceği şeyler. Efsanevi sanatçı Bernini'nin başyapıtları. Düşünsenize, kilisenin gururla sergilediği dini sanat eserleri kılığına girmiş bu heykeller aslında düşmanın sırlarını hem de herkesin gözü önünde farkında bile olmadan saklıyor. Ve işte böylece Roma'nın tarihi sokaklarında sanat ve gizemle dolu zamana karşı amansız bir yarış başlıyor. Langdon'ın görevi çok net. Bir sonraki kurban ölmeden ve o korkunç bomba patlamadan önce Bernini'nin bıraktığı şifreleri çözmek zorunda. İlk ipucu bir bilmeceyle geliyor. Santi'nin dünyevi mezarı. Langdon'un aklına hemen ne gelir? Tabii ki Roma'nın en ünlü yapılarından Pantheon. Çünkü büyük sanatçı Rafael yani Santi orada gömülü. Ama hayır, bu bir yanıltmaca. Asıl ipucunun Rafael'in kendisi için tasarladığı piramitlerle bezeli o gizli şapelde yattığını anlaması ona çok değerli dakikalar kaybettiriyor. İlk sunakta buldukları heykelin parmağı onları ikinci element olan havaya yönlendiriyor. İstikamet, Aziz Petrus Meydanı. Ama burada öyle devasa bir heykel falan aramıyorlar. Hayır, aradıkları şey Bernini'nin o inanılmaz dehasının bir ürünü, rüzgarın yönünü gösteren ve zemindeki mermere oyulmuş Tanrı'nın nefesi denilen bir sembol. O rüzgarın nefesi onları doğrudan üçüncü elemente yani ateşe götürüyor. Ve burada karşılarına çıkan eser belki de Bernini'nin en çok tartışılan, en çarpıcı heykellerinden biri. Azize Teresa'nın Vecdi. Bir meleğin ilahi aşkın ateşli okuyla bir azizenin kalbini deldiği o an. Illuminati'nin ateş sembolü için bundan daha mükemmel olabilir miydi? Ve geldik son durağa, son elemente, su. Mekan, Roma'nın meşhur meydanlarından Piazza Navona'daki görkemli 4 nehir çeşmesi. Bernini'nin bu muazzam başyapıtı sadece bir sanat harikası değil, aynı zamanda aydınlanma yolunun son ve en tehlikeli durağı. Ve işte tam o anda
Langdon, yapbozun en büyük parçasını yerine oturtuyor. Bu 4 bilim sunağı Roma haritası üzerinde birleştirildiğinde ne şekil oluşturuyor dersiniz? Devasa bir haç. Illuminati, kendi sembollerini en büyük düşmanları olan kilisenin kutsal sembolünün ta içine gizlemiş. Bu artık zekice bir meydan okuma falan değil, bu resmen düşmanın kalbine sızmak demek. Fakat anlıyoruz ki asıl büyük çatışma Illuminati ile Vatikan arasında değilmiş. Çok daha derin, çok daha sarsıcı bir mücadele var ve bu da hikayenin en sonunda o şok edici sürprizle ortaya çıkıyor. Hikayenin sonunda bir de bakıyoruz ki asıl düşman sandığımız gibi Illuminati falan değil. Düşman bizzat kilisenin kalbinden, Papa'nın en çok güvendiği kişiden başkası değil, Camerlengo. Meğer tüm bu kaos, bilimin yükselişiyle sarsılan inancı yeniden alevlendirmek için kurguladığı dev bir oyunmuş. Peki neden? Onu bu kadar korkutan şey neydi? Bilim insanı Vetra'nın antimadde deneyiyle Tanrı'nın varlığını bilimsel olarak kanıtlama noktasına çok yaklaşması. Çünkü ona göre bilimin Tanrı'yı bir laboratuvarda kanıtladığı gün artık inanç diye bir şeye gerek kalmayacaktı. Ve bu ihtimal onu o kadar korkuttu ki hem bilimi kucaklayan Papa'yı hem de bilimin kendisini ortadan kaldırmaya karar verdi. Peki, tüm bunları dinlerken size de bir soru sormak istiyorum. Bu hikaye neden bu kadar gerçekçi hissettiriyor hiç düşündünüz mü? Cevap, Dan Brown'un tarihsel gerçeklerle yaratıcı kurgu arasındaki o ince çizgiyi inanılmaz bir ustalıkla bulandırmasında yatıyor. İşte Dan Brown'un dehası tam da bu noktada devreye giriyor. Bir yanda Illuminati ve Sen gibi gerçek kurumlar, gerçek olgular var. Diğer yanda ise tamamen kurgusal aydınlanma yolu gibi bir bulmaca. Ama bu bulmacanın geçtiği yerler, Roma'daki o kiliseler, o heykeller hepsi gerçek. İşte bu karışımda okuyucunun zihninde o meşhur acaba sorusunu ateşliyor. Ve bu durum bizi son ve can alıcı bir soruya getiriyor. Bir roman, sahne olarak gerçek mekanları, gerçek sanat eserlerini kullandığında tarihi ne kadar yeniden yazabilir? Kurgu, gerçeğin alanına bu kadar cesurca girdiğinde sonunda hangisinin daha kalıcı iz bıraktığını kim bilebilir ki? Belki de cevap hala romanın o kadim sokaklarında bir yerlerde gizlidir.